Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda patlıcanlı karışık bir turşu tarifi hazırlayacağım. Tüm malzemeleri temizledim, yıkadım. Tarif için 1 kilo patlıcan kullandım. Patlıcanı alacalı şekilde soyup hazırlıyorum. Tarif çok pratik. Herkesin hazırlayabileceği bir tarif. Gördüğünüz gibi doğradığım patlıcanları şerit şerit tekrardan kesiyorum. Tarifi gün içerisinde hazırlayıp yiyebilirsiniz. Peki ama nasıl? Detaylarıyla videoyu izlediğinizde göreceksiniz. Gördüğünüz gibi tüm patlıcanı doğruyorum. Patlıcanı hazırladım. Bir tepsi içerisine alıp üzerine yarım yemek kaşığı tuz ilavesi yapıyorum ve diğer malzemeleri hazırlayana dek tuz içerisinde bekleyecek patlıcan. Tarif için 3 tane orta boy havuç kullandım. Gördüğünüz gibi havuçları da patlıcanı doğradığım gibi doğradım. 200 gram acı tatlı karışık kıl biber kullandım tarif için. Sap kısımlarını aldığım biberleri de havuçla hemen hemen aynı boyutta doğruyorum. Gördüğünüz gibi havuç ve biberi de hazırladım. Kaynayan suyun içerisine tuzla bekleyen patlıcanı ekliyorum. 10 dakika ağzı kapalı bir şekilde pişireceğim. İçerisine eklediğim malzemelerin sert malzemeler pişeceği için aynı gün içerisinde hazırlayıp yiyebilirsiniz bu turşu tarifini. Gördüğünüz gibi yüksek ateşte karıştırarak pişiriyorum patlıcanı. 10 dakika kaynatacağım. Ara ara kontrol ederek pişip pişmediğini, patlıcanın pişmesi gerekiyor. Çiğ kalırsa turşunuz aynı gün içerisinde tüketebileceğimiz için sert olur. 10 dakika maksimum pişmesi lazım patlıcanın. Sıra geldi kaynayan suyun içerisine havuçları ilave etmeye. Havuçlar da sert olduğu için havuçların da pişmesi gerekiyor. 2 dakika havuçları da pişirdim. Sertliğinin gitmemesi lazım havucun. Ama çok fazla da diri olmaması lazım. Hazırladığım turşu söylediğim gibi hem gün içerisinde hazırlayıp yiyebilirsiniz hem de kışa hazırlayıp kış boyu tüketebilirsiniz. Havuçları da çıkarttıktan sonra tekrar başka bir tencerede biberleri 1 dakika kaynar su içerisinde çevirerek pişiriyorum. 1 dakika pişirdiğim biberi de kabın içerisine alıyorum. Tüm malzemeleri tekrardan soğuk sudan geçirdim. Ve bir baş sarımsağı kabuklarını soydum. İnce bir şekilde doğruyorum. Sarımsağı hazırladım. Sıra geldi domatesi doğramaya. Toplamda kullandığım domates miktarı 1,5 kilo. İçerisine su eklemeyeceğim için domates de domatesin suyuyla bekleyecek turşu. Gördüğünüz gibi domatesi de doğradım. İçerisine yarım limon sıktım. 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu ekledim. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı üzüm sirkesi,
ilave ettikten sonra karıştırıp 4 saat bekleteceğim turşuyu ağzı kapalı bir şekilde. Gördüğünüz gibi gayet yapımı kolay. Patlıcan sevenlerin zevkle yiyebileceği bir turşu. İnanılmaz lezzetli, suyunu bile ekmeği bandırıp zevkle yiyebilirsiniz o derece. Gördüğünüz gibi 4 saat bekleyen turşuyu sıra geldi kavanozlara doldurmaya. Karıştırdıktan sonra hazırladığım turşuyu kavanozlara dolduracağım. 4 saat içerisinde turşuyu bekletip aynı gün yiyebilirsiniz. İçerisine ekledim, patlıcan haşladım, havucu haşladım, biberi haşladığım için hiçbir şekilde sizleri rahatsız etmez. Yumuşacık oldu. Biraz da sirke, limon ve sıvı yağda beklediği için dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Toplamda 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu ilave ettim. Baktığınızda biraz fazla gözükebilir. Tuz oranını kendi damak tadınıza göre bakıp ayarlayabilirsiniz. Tuzsuz olursa turşu erir ve istediğiniz gibi olmaz. Hazırladığım kavanozları ağız kısmını siliyorum. Bir havlu, kağıtla ve kapaklarını kapatıyorum. Hazırladığım turşudan 2,5 kilo turşu çıktı. Bir tane 1 kiloluk kavanozda, 3 tane yarım kiloluk kavanozda turşu hazırladım. Dilediğim zaman çıkartıp yiyebileceğim bir turşu tarifi. Sizler de benim gibi patlıcan seven biriyseniz bu turşuyu sizlere denemenizi öneriyorum. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.